Neden hep yanlış adamları veya yanlış kadınları seçiyorsun? Yine aynı ilgisizlik, yine aynı değersizlik, yine aynı terk edilmişlik. Ne yaparsan yap bir türlü olmuyor. Aslında bu bir tesadüf değil. Bu senin kainat alanındaki o en çok eski olan mıknatısın etkisi. Ya aldatılırsın ya terk edilirsin. Bunlar senin hayatına neden geldi? Yani sana burada Allah sistemde bir şey gösteriyor diyor ki bak bir şey aynalıyorsan diyor ki burada bir problem var ve sen bunu çözmelisin diyor. Bugün bu kısır döngünün altındaki o gizli düzeneyi beraber göreceğiz arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Neden hep yanlış adamları veya yanlış kadınları seçiyorsun? Hiç kendine sordun mu? Neden hep böyle benzer insanlar beni buluyor? İşte isimler değişiyor, şehirler değişiyor, hikayeler değişiyor ama finalde kalbinde kalan o his hiç değişmiyor. Yine aynı ilgisizlik, yine aynı değersizlik, yine aynı terk edilmişlik. Ne yaparsan yap bir türlü olmuyor. Sanki böyle görünmez bir el kalabalığın içinden gidip seni en çok kıracak olan kişiyi seçiyor. Bu benim şanssızlığım diyorsun ya. Aslında bu bir tesadüf değil. Bu senin kainat alanındaki o en çok eski olan mıknatısın etkisi. Ruhun yabancı bir huzur yerine tanıdık bir acıyı aslında tercih ediyor. Çünkü o acı senin çocukluğundan beri bildiğin, evim sandığın o yerin aslında korkusunu taşıyor. Bugün bu kısır döngünün altındaki o gizli düzeneyi beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bizler bu dünyaya sadece annemizin göz rengini ya da babamızın hallerini, hareketlerini alarak gelmiyoruz. Onların yarıda kalmış yaslarını, haksızlığa uğramışlıklarını ve bitmeyen hayal kırıklıklarını da böyle bir miras gibi aslında ruhumuzun en derinlerinde bilinçaltımızı taşıyoruz. Mesela senin ailende kadınlar hep böyle mutsuz olduysa, hiç sevilmediyse veya erkekler hep böyle ulaşılamaz kaldıysa sen farkında olmadan ilişki dediğin zor olandır diye ne yapıyorsun? Kendini kodluyorsun. Karşına böyle seni gerçekten sevip, gerçekten saracak, sarmalayacak, huzur verecek biri çıktığında senin o bilinçaltı sistemin alarm veriyor. Burada bir gariplik var, bu sıkıcı deyip ne yapıyorsun? O kişiden kaçıyorsun. Ama seni ihmal edecek, işte seni peşinden koşturacak birini gördüğünde ruhun diyor ki tamam evet işte tanıdık bir yer diyor ve ne yapıyorsun? O kişiye doğru çekiliyorsun. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bunu en kolay nasıl anlarsın biliyor musun? Böyle hani birini gördüğünde böyle midende kelebekler uçar ya, böyle bir içinde bir kıpırtılar olur. Kendinden geçiyor gibi olursun. İşte bak o an bir dur. Bir kendine bak. Çünkü o kelebekler aslında her zaman gerçek aşkın müjdecisi değil. Bazen ruhun tanıdık bir sınav geliyor diye verdiği bir alarm. Ruh bu alarmı beden aracılığıyla verir. Eğer o kelebekler çok şiddetli uçuyorsa bil ki sen o kişiden çok büyük bir ders alacaksın demektir bu. Peki bu bir mahkumiyet mi? Yani ömür boyu biz bu senaryoyu mu oynayacağız? Yani biz ömür boyu hiç mutlu olmayacak mıyız? Tabii ki hayır. Yani bu düğümü çözmek sadece istemekle olmuyor. Bunun temelini temizlemek gerekiyor. Şöyle düşünün, bir bahçe düşünün. Bahçede yabani otlar var ve ben sadece otların üzerinden alırsam eğer, onların köklerinden, o eski, kurumuş, zehirli olan otları köklerinden söküp çıkarmazsam ne olur? Aynı şey tekrar eder. Yine benim çiçeklerim zarar görür değil mi? Hasar alırlar. İşte aslında biz insanoğlunun da bilinçaltı dediğimiz konu böyle bir bahçe gibidir. Ne yapıyoruz? Biz burada köküne inme dediğimiz regresyonla o ilk düğüme dokunuyoruz. Yani atalarımızdan bize devredilen o mutsuzluk bayrağını yere bırakıyoruz. Onları sevgiyle onurlandırıyoruz ve diyoruz ki sizin kaderiniz size, benim kaderim bana ait diyebilme gücünü kazanıyoruz. Bu aslında atalarını hani sırtın dönmek değil. Yani o ağır yükten hem kendin hem de soyunu aslında özgür bırakmak. Ben her zaman için şuna inanıyorum. Kendi yarasını sarmayı öğrenen her ruh başkasına da merhem olma potansiyelini taşır. Bu kainat nizamında hiçbir acı sebepsiz değildir. Sen bu döngüyü nasıl kıracağını, o görünmez bağları nasıl sevgiyle özgür bırakacağını öğrendiğinde sadece kendi hayatını kurtarmakla kalmazsın. Çevrendeki o tıkanmış, nefes alamayan hayatlara da ne yapacaksın? Bir kapı aralayabilirsin. Kendi üzerindeki o değersizlik kaydını silen bir kadın veya erkek
etrafındaki yüzlerce kişiye bak, ben yaptım sen de yapabilirsin diyebilecek bir ışığa dönüşür. Genelde baktığımız zaman çocukluk sürecimizde işte annemiz bize bir sürü şey kodluyor, babamız bir sürü şey kodluyor ama anne de özellikle değersizlik duygusu varsa ve anne çocuğu işte kucağına alıp da gözlerinin içine baktığında kendinde olan o değersizlik duygusunu bakın isteyerek değil, bilinçsiz ve istemsiz olarak çocuğa akıtıyor. Bu sefer ne oluyor? O çocuk büyüdüğü zaman kendini değersiz hissettirecek şeyler yaşıyor. Mesela nasıl? Örnek veriyorum. Hayatını hep evli erkekleri çekiyor ya da evli kadınları çekiyor, örnek veriyorum. Veya hep böyle onu terk eden insanlar onun hayatına geliyor. Yani sen de bunları yaşadın mı? İşte ilişki mükemmel gidiyor ama hep günün sonunda terk ediliyorsun. Tabii ki bunların hepsinin aslında çözümü mümkün. Rabbimiz bu ilmi, bunu bir şekilde vermiş ve bunların hepsinin üzerinde çalışıp ne yapıyoruz? Kendimizi bunlardan özgürleştirdiğimizde kendi çocuklarımızı ve bizden sonra gelecek olan 7 soyu da tamamen özgürleştirmiş oluyoruz. Yanlış kişileri seçmek, şunu bil ki senin kaderin değil. Evet, hatalar olabilir, yanlış insanlar hayatına girmiş olabilir ama şimdi şöyle düşün, bunlar senin hayatına neden geldi? Yani sana burada Allah sistemde bir şeyi gösteriyor. Diyor ki bak bir şey aynalıyorsun. Diyor ki burada bir problem var ve sen bunu çözmelisin diyor. Şimdi birinci ilişki böyle, ikinci böyle, üçüncüyü de yaşıyorsan bil ki bu kesinlikle artık bir döngü haline gelmiştir. İsimler değişir, kişiler değişir ama olay hep aynıdır yani. Ya aldatılırsın ya terk edilirsin. Annenin mesela hayatına bak. Annen nasıl bir evlilik yaşamış, örnek veriyorum, nasıl bir ilişki yaşamış. İşte babanın hayatına bak ya da anneannene, babaannene, dedelerine bir bak bakalım kimler neler yaşamışlar. Çünkü sen onlardan doğan, onlardan akan bir ışıksın burada ve ne yapıyorsun? Onlardaki olumsuz enerjileri de kendi alanına çekerek doğuyorsun. Ama yanlış anlamayın. Kimse kimsenin günahını yüklenmez. Lakin o beddua, işte bu aldatma, aldatılma bunlar bir enerjisel blokajdır. Mesela derslerimizden bir tanesinde bir öğrencimiz vardı. Eşi tarafından aldatılmış ve onun üst soylarına gittiğimizde aldatan ataları ortaya çıkardığımızda şimdi ata aldatmış, sen aldatılıyorsun. Yani burada bir bedel ödenecek ve bunu sen seçmişsin. Bu seçimle dünyaya gelmişsin. Ya bunu bu benim kaderim diyerek yaşamaya devam edeceksin. Kiminle birlikte olsam beni aldatır diyeceksin. Ya da ne yapacaksın? Bunun köküne inip, derinine inip bunu şifalandırıp artık bu konuyu, bu defteri kendi hayatında ve senden sonrakilerin hayatında kapatacaksın. Bu işte sadece çözülmeyi bekleyen bir düğüm burada. Eğer sen de ben artık bu yorgunluktan çıkmak istiyorum. Ben artık ilişkilerimde mutlu olmak istiyorum. Ben artık aldatılmak istemiyorum. İşte haksızlığa uğramak istemiyorum. Terk edilmek istemiyorum. Mesela şu da var, böyle şiddet olayları yaşayan insanlar da oluyor. Hani birçok kişi de bunu zaten kalkıp dile getirmiyor ama bazen mesela atanın uyguladığı bir şiddet altta sende şiddet olarak açığa çıkabiliyor. Şiddeti şu olarak görmeyin. Şiddet sadece hani fiziksel değildir. Psikolojik şiddet aslında fiziksel şiddetten de çok daha derin yaralar bırakır. İnsanı depresyona sokar ve çok daha ileri seviyelere götürür. Eğer sen de ben artık bu yorgunluktan çıkmak istiyorum, kendimi özgürleştirmek istiyorum, işte alt soylarımı da bunlardan özgürleştirmek istiyorum, benim yaşadığım şeyleri onların yaşamasını istemiyorum, çocuklarımı da bundan arındırmak istiyorum diyorsan, buna hazırım diyorsan biz sana bu bağların hepsini nasıl çözeceğini, o kökleri nasıl şifalandıracağını derinlemesine konuştuğumuz bir yolculuğa çıkıyoruz. Hem kendi alanını temizlemek hem de bu yolda bir rehber, bir uzman olmak isteyenlerle Zehra Kuşluoğlu Akademi çatısı altında bir araya geliyoruz. Bu ilmi beraber öğrenmek ve bu düğümleri beraber çözmek için seni de bu özel aileye bekliyoruz. Bilgi almak istersen aşağıdaki linke göz atabilirsin. Unutma, senin dönüşümün senin çocuklarının, senin torunlarının ve senin alt soyunun dönüşümüdür. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın.